Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç katı yağ kullanmadan kat kat tel tel ayrılan katmer tarifiyle geldim. Videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 3 bardak un, 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 bardak ılık su ekledikten sonra suyu ve tuzu güzelce karıştırıyorum. Unu alttan alarak yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda net olarak ne kadar su, ne kadar un kullandığımı belirteceğim. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru oldukça yumuşak bir hamur haline getirdikten sonra 3-4 yemek kaşığı kadar unu azar azar ekleyerek hamuru toparlıyorum. Bu tarif için toplamda 3,5 bardak kadar un, 1 bardak artı 3-4 yemek kaşığı kadar su kullandım. 1 bardaktan ne kadar su kullandığımı ilerleyen dakikalarda yakından göstereceğim. Hamuru toparladığım masaya aldım. Masada 4-5 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Çok fazla un kullanarak hamurunuzu sertleştirmeyin. Ben bu tarifte böreklik baklavalık un kullandım. Net olarak bu aşamadan sonra un kullanmıyorum. Dediğim gibi net olarak 3,5 bardak kadar un kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsü. Ben hamur ölçüsünü biraz az tuttum. İsterseniz malzeme ölçüsünü arttırarak daha çok katmer yapabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz kadar dondurucuda saklayabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Ben hamuru streçe sarıyorum. İsterseniz buzdolabı poşetinin içerisine de koyabilirsiniz. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. İlerleyen dakikalarda daha da ayrıntılı göstermeye çalışacağım. Hamur poşetin içerisinde beklediği zaman çok daha güzel bir kıvam alıyor. Katmer, lavaş, el açması börek yaptığınız zaman mutlaka bu yöntemi kullanın. Bir bardağın tamamını kullandım. Diğer bardaktan sadece bu kadar kullandım. Hamurumu yarım saat kadar dinlendirdim. Hemen sizlere geldiği kıvamı yakından göstermek istiyorum. Hamur sakız kıvamını almış. Hamuru toparlıyorum. 4 eşit parçaya böldükten sonra bezelerimi hazırlıyorum. Ben büyükçe bir tava kullandım. Tavaya göre ayarladım. Kullandığım tavanın ölçüsü 36 santimlik bir tavadır. Kullandığınız tavaya göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz.
Bezelerin üzerini aynı hamura sardığım streçi kullanarak sardım. Üzerine temiz bir mutfak havlusu kapatıp bu şekilde 10 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın. Yarım bardak sıvı yağın içerisine 2 tatlı kaşığı kadar un ekleyip güzelce karıştırıyorum. Ayrıca isterseniz bu tarifi tereyağlı olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben katı yağ kullanmak istemeyenler için özel olarak hazırladım. Topaklanma kalmayacak şekilde güzelce karıştırdım. Dinlenen bezelerimi tek tek hazırlıyorum. Bezeleri şöyle bir toparladıktan sonra kenara alıyorum. Bezeleri merdane yardımı ile servis tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum. İsterseniz servis tabağı büyüklüğünde de açabilirsiniz. Hamuru elimle biraz büyüttükten sonra merdane yardımıyla açıyorum. Çok fazla da açmanıza gerek yok. Hamuru yeteri kadar açtım. Hazırladığım yağ karışımından fırça yardımı ile bol bol sürüyorum. Bu arada hazırladığım yağ 2-3 yemek kaşığı kadar fazla geldi. İsterseniz eksik kullanabilirsiniz. Yağı sürdükten sonra çok az un serptim. Videoda görüldüğü gibi katladım. Tekrardan yağ sürüyorum. 3'e katlayıp kenara alıyorum. Hemen sizler için bir tane daha hazırlıyorum. Hamuru yeteri kadar açtım. Hazırladığım yağdan sürüyorum. Çok az un serptikten sonra videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Katladıktan sonra tekrardan yağ sürüyorum. 3'e katlayıp kenara alıyorum. Hazırladığım katmerleri bu şekilde tabağın içerisine aldım. Üzerine mutfak havlusu ile kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Yağı biraz içerisine çeksin. Eğer isterseniz bir 5 dakika kadar buzdolabında da dinlendirebilirsiniz. Ayrıca isterseniz üzerini streçle iyice kapattıktan sonra bu şekilde buzdolabında dinlendirip sabah kalkıp kahvaltıyı hazırlayabilirsiniz. Kenar kısımlarını bu şekilde bastırıyorum. Kenar kısımlarından birleştirdikten sonra merdane yardımı ile tavanın büyüklüğüne göre açıyorum. Dediğim gibi kullanmış olduğum tava 36 santimlik bir tavadır. Hamuru açabildiğim kadar açıyorum. Çok fazla da inceltmeye gerek yok. Katlarının ne kadar ince ve tel tel olduğunu ilerleyen dakikalarda ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Kenar kısımlarını bu şekilde kapatıyorum. İçerisi güzel bir şekilde kabarsın. Kat kat tel tel olsun. Katmerlerimi hazırlamaya devam ederken kısaca kanalımdan bahsetmek istiyorum. Kanalımdan birçok tarife ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, ayrıca çok sevilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. 4 katmeri de bu şekilde açtım. Tavayı iyice ısıttıktan sonra sıvı yağ sürüyorum. Katmerimi yerleştiriyorum. Katmer yavaş yavaş piştikçe kabarmaya başlayacak. Yüzeyi tamamen kuruduktan sonra sıvı yağ sürüyorum. Katmeri çevire çevire pişiriyorum.
Bu arada ocağımın en büyük gözünü kısık ateşte kullanıyorum. Ara ara kabarması için orta ateşe getiriyorum. Isıyı tamamen katmere göre ayarlamanız gerekiyor. Eğer katmer kabarmıyorsa kabarması için biraz altını açmanız gerekiyor. Eğer çok fazla kabardıysa, hızlı pişiyorsa da biraz kısmanız gerekiyor. Katmeri videoda görüldüğü gibi çevire çevire pişiriyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kabarıyor. Katmer yaparken böreklik ve baklavalık un kullanmaya dikkat edin. O zaman çok daha güzel oluyor. Verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız Allah'ın izniyle sizler de bu kadar güzel katmerler hazırlayabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Meraklısı için katmerleri pişirmeye devam ediyorum. İsterseniz hemen doku testine geçebilirsiniz. Katmerlerimi çevire çevire pişirdim. Bu şekilde kabardığı zaman içerisi kat kat ve tel tel oluyor. Ayrıca birçok katmer tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Katmerlerimi pişirdim. Hemen sizler için doku testine geçiyorum. Yumuşacık kat kat tel tel ayrılan katmerler hazırladım. Eğer dışı biraz daha çıtır çıtır olmasını isterseniz iyice pişirmeniz gerekiyor. Ben bu sefer biraz daha yumuşak olmasını istedim. Bu arada ben pişirirken benim minikler de etrafımda dolanmaya başladı. Gerçekten katmeri çok fazla seviyorlar. Gördüğünüz gibi katları incecik tel tel sayılıyor. Sizler katmerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.